Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Devri Yakup'tayız. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın devrinde yaşananlar bizlere dünya hayatından bahsettiğimiz geçen dersten farklı olarak Beni İsrail'in ayrışma sürecini anlatıyor olacak. Allah Azze ve Celle Yakup Aleyhisselam'ın devrinde şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın aynı dönemini yaşarken bizlere önemli ilkelerin değişim sürecinde önemli kıssaları bizlere beyan ediyor. Milattan önce 3084 yılında vefat ediyor olacak Yakup Aleyhisselam ki Allah nasip ederse onu da yarın ifade etmeye çalışacağız. Evladı Yusuf Aleyhisselam'dan bir sene önce vefat eden Yakup Aleyhisselam 126 yıllık nübüvvet hayatının son 25 yılına kadar gelişmiş bir devletin üstün bir varlığı, gerek Firavunlara karşı, gerek Mısır bölgesine karşı, gerek Ege bölgesine karşı ciddi bir kazanç elde etmiş, devletin üst noktalara getirmiş bulunuyor. Hatta Kuzey Irak'a kadar uzanan bir bağlantı silsilesi kurmuş bulunuyor ki ta Süleymaniye bölgesinden başlamak üzere bugünkü İsrail'e kadar önemli bir ticaret yolu ve ticaret hacmi geliştirilmiş. Dünyanın farklı ülkelerinde oluşan ülke yapılarını geçtiğimiz ders kısaca beyan ettik. Yine kitapta genişletiyor olacağız Allah nasip ederse veya dünya tarihi babında. Yusuf Aleyhisselam'ın bir kıssası var. Bu kıssanın özü tarihi Taberi'de anlatılan bir kuşak konusuyla alakalı. Yusuf Aleyhisselam'ın halasına bırakıldığı dönemde onun kuşağını çaldığını söyleyerek halasının Yusuf Aleyhisselam'a sahip çıktığına dair bir bilgi var. Yakup Aleyhisselam'la ilgili kıssada geçiyor. Onu bir düzeltmekte fayda var. Bu bir kuşak meselesi değil, diğer kaynaklarda geçmiş olan tabutla alakalı bir mevzu olup halası tarafından ciddi bir bakım geçirdiği, ciddi bir eğitim sürecinden geçirildiğini söyleyebiliriz Yusuf Aleyhisselam'ın, ancak halasına da yine Yahudilerin etkilemesiyle bir takım iftiralar atılmış, ona da dikkat etmekte fayda var. Yusuf Aleyhisselam'ın halasının ona sahip çıkabilmek adına ona böyle bir yalan atfettiğini söylemek doğru olmaz. Onu da inşallah Yusuf Aleyhisselam kıssası geldiğinde beyan ediyor olacağız. Yakup Aleyhisselam kendi dünyasında Beni İsrail'in bu son 25 yılında gittikçe güç kaybeden bir süreci yaşıyor. Aynı zamanda o son 25 yılı Yusuf Aleyhisselam'ın da kaybolduğu yıllar. Kardeşleri tarafından kuyuya atılıp sonradan oradan kuyudan çıkartılıp o giden süreci anlatıyor olacağız elbette. Yakup Aleyhisselam'ın bu devrinde Beni İsrail'de görmüş olduğu 3 enteresan özellik onu bir karara yöneltiyor. Biliyorsunuz ki Hz. Adem Efendimiz'den süre gelen bir sanduka meselemiz var. O sandukanın sürekli olarak tevdi edilmesi var. Yakup Aleyhisselam da bu sandığın gömdürülmesi niyetine girişeceği 3 olay görüyor. Ancak sandıktan daha önemli olan unsur ümmetin içerisinde görmüş olan karmaşanın bugün de bizim hayatımızdaki karşılıkları olarak izah edilmeli. Günlerden bir gün kıtlığın gittikçe arttığı bir sürede Yusuf Aleyhisselam'ın da o bölgede olmadığı bir dönemde Yakup Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan almış olduğu emirle bölgedeki putperestlerle savaş vermek üzere yola çıkartılmak isteniyor. Emrediyor Allah Azze ve Celle. Bu emir üzerine de Yakup Aleyhisselam bölgeye gidecek, savaş verecek. Beni İsrail bu kıtlık döneminde böyle bir savaşın verilmemesi gerektiğini, Yakup Aleyhisselam'a zaten zor günler geçirdiklerini, böyle bir yolculuğa katlanamayacaklarını beyan ediyorlar. Yakup Aleyhisselam ise Cenab-ı Hak'tan gelen emir üzere gitmek zorunda olduklarını söylüyor ve Beni İsrail harekete geçiyor, bir savaş matematiği üzerinde gidiyorlar, savaş verecekler. Ancak bu zorlu süreçte bakıyorlar ki savaşın hemen sonrasında şeytan seferden dönerken Yakup Aleyhisselam'ı yalnız bırakan ordusuna karşılık onun karşısına çıkıyor ve onu yok etmek istediğini beyan ediyor. Onun bu savaştan ciddi bir zilletle geri döneceğini beyan ediyor. Ümmetinin onu terk edeceğini söylüyor. Daha pek çok şeyler söylüyor. Yakup Aleyhisselam da şeytana "Dedem İbrahim'i kandıramayan sen beni de kandıramayacaksın Allah'ın izniyle" buyurup kendi üzerine bir şey fırlatıyor. Bu sefer şeytan, eğer ben insan olsaydım
elbette seni yenerdim, alt üst ederdim diyor ve Yakup Aleyhisselam'la bir itiş kakışa girmek istiyor. Ancak nurun Cenab-ı Hak'tan gelen nuru ilahinin kuvveti var. Yakup Aleyhisselam nuru Muhammedi sözünü söylemesiyle beraber şeytan alt üst oluyor. Şimdi şeytanın alt üst olduğu dönemde bu tam yaşanırken Yusuf Aleyhisselam'ın da Firavunlara işte bu kıtlık döneminden çıkılacağı dönemler var ya 7-7-7 diye beyan ettiği 7 yıl kıtlık o görmüş olduğu bir rüya var. O rüyanın dönemlerine gelmiş olacak. Kıtlık ortadan kalkınca Beni İsrail bu kıtlığın ortadan kaldırılışını Yakup Aleyhisselam'ın şeytana karşı değil Tanrı'ya karşı vermiş olduğu bir mücadelenin kazancı olarak görüyorlar. Tarihte ilk defa şeytan Yakup Aleyhisselam'a bu hileyi kurarken aslında Yakup Aleyhisselam'ı alt üst etmek değil, tabiri caizse onun ümmetini yoldan çıkarmayı niyet etmiş durumda. 3 tane meseleyi anlayalım. Şeytan niye bunu yapmak istiyor daha net anlamış olacağız. Dolayısıyla bugün de Muharref Tevrat'ta geçtiği üzere Yakup Aleyhisselam'ın Tanrı ile bir güreşmesi söz konusu değil, şeytanla bir mücadele söz konusu. O da ümmetini koruyabilmek için. Ancak bu koruma çalışması esasında, bu mücadele esasında kendi ümmetinin de bunu Tanrı'yla bir mücadeleye haşa atfetmeleri. İkinci mesele, Beni İsrail kendilerine emredilmiş olan zekatı artık kendi çocuklarına vermeye başlamışlardı. Allah-u Zülcelal'in emri ilahisiyle fakir fukaranın ihtiyaç sahiplerinin hakkı olan zekatı kendi aileleri içerisinde bırakabilme sevdasına düşmüş olan Beni İsrail'in bu tutumu Yakup Aleyhisselam'ı ciddi manada üzmüştü. Üçüncü ise kısas meselesinde Yakup Aleyhisselam'daki İslam şeriatinde Yakup Aleyhisselam bir kısas söz konusu olduğu zaman bunu ertelerdi. Bu onun sünnetiydi. Allah-u Zülcelal'in de izniydi. Ancak Beni İsrail kısası erteleme taraftarı değildi. Dolayısıyla bu sonra da Hz. Musa döneminde ciddi anlamda bir imtihana tabi olmalarında vesile olacak elbette. Ama hakikat onlar sünnet-i Yakubiye'ye uymadıkları için, çünkü Allah-u Zülcelal'in emri var ama Yakup Aleyhisselam'a verilmiş bir ruhsat var, izin var. O da sünnetini bunu uygulamama üzerine kullanıyor. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam bir baktı ki Beni İsrail 3 yerde 3 büyük meselede ciddi sıkıntıları var. Yani bir, Allah-u Zülcelal'i kendilerine bir rakip olarak görüyorlar. 2, varlığa çok büyük bir ehemmiyet veriyorlar. 3, kendilerine göndermiş olan peygamberlerin sünnetlerinden ziyade o sünnetlere riayet etmiyorlar ya da onlara ehemmiyet vermiyorlar. Şeytan elbette ki bu süreçte Beni İsrail'i bölüp, çünkü Beni İsrail kim demiştik biz? İshak'la İsmail Aleyhisselam iki kardeşe Beni İsrail denir. Bugün bizim gördüğümüz Beni İsrail kim? Bu kardeşliği bozduğu için şu an bildiğimiz İshak Aleyhisselam'dan gelen Beni İsrail'e Beni İsrail diyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da da bunu anlatıyor. Yani Hz. İsmail Aleyhisselam'dan itibaren bu kardeşliği bozdukları için onlara Beni İsrail deniyor. Kardeşliği bozanların çocukları. Kardeşliği bozmuş olan kardeş çocukları anlamında. Tabii şeytanın buradaki temel niyeti şöyle anlamak lazım. Hz. İsmail Efendimizin soyunu yok etmeye niyet ettiği için şeytan, Beni İsrail'i yoğun bir şekilde sıkıştırıp nihayetinde onları İsmail Efendimizin soyundan gelenleri yok etmeye, yönlendirmeye niyet etmiş durumda. Bunun için bir mücadelesi var. Ancak bu mücadelede elbette başarılı olmayacak. Nur-u Muhammedi elden ele taşımaya devam ediyor. Bu arada elbette ki Yakup Aleyhisselam'ın devrinin sonuna geliyoruz. Ama bu devir Hz. Yusuf Aleyhisselam'la da yakinen ilişkili, ama olsun Hz. Yakup Aleyhisselam vefatındaki incelikleri anlayabilmek için ayrı bir ders yapıyor olacağız. Yakup Aleyhisselam bunları görünce tevdi edilmiş tabutun Lübnan'ın güney bölgesine gömülmesini beyan edip bu tabutu çıkartabilecek olanın ancak asanın sahibi olduğunu beyan ediyor ki daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz üzere bu tabut Hz. Musa Aleyhisselam tarafından bulunacak olan tabuttur. Efendim, yarın Allah nasip ederse Yakup Aleyhisselam'ın vefatıyla beraber Yusuf Aleyhisselam'ın kıssalarına doğru, onların
Siyer-i Nebi çerçevesindeki dönemine doğru yolculuğumuza devam ediyor olacağız. Şimdilik burada kalsın. Yarın görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.